Hanımlar beyler, dünya turumun Dominik Cumhuriyeti ayağına hoş geldiniz. Maldivler gibi kişi başı 100-125 dolara kalabiliyorsunuz. Yeme, içme, alkol, denize sıfır bir otelde kalıyoruz. Neymiş? Bu ülkede güvenlik kamerası yok. Bir çalışan bu kadar mutlu olabilir mi ya? Allah'ım sana şükürler olsun, bu sene de kış görmedik. Bir şey söylemeyi unuttum çünkü burası vizesiz. Buranın Bodrum'una geldik ve 30-40 kilometrelik bir plaj bölgesi böyle gidiyor. Bak otelden çıkınca Dominik nasıl değişecek bir anda. Do you know anything about Türkiye? No. No. İstanbul? No Erol. İddia ediyorum %99'unuz bunu daha önce ne gördünüz, ne duydunuz, ne de biliyordunuz. Punta Cana, representando a nuestros amigos. Acun'un memleketi gibi düşünüyoruz ama Karayiplerin en büyük ikinci ülkesi, en çok turist alan da birinci ülkesi burası. We love Punta Cana. Is it your first day here? Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diye. Hadi bakalım, dünya turumda Dominik ayağında sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Dominik gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan, dünya turumun Dominik Cumhuriyeti ayağına şöyle bir ortamda hoş geldiniz. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, ne içecekseniz alın, çekirdekleri de hazırlayın, meyveleri. Sizi rüya gibi bir coğrafyaya getirdim. Hatırlarsınız, Karayipleri gemiyle gezerken demiştim ki ben Dominik'i gezmek istiyorum. Tam olarak gezemedim. Bizi gittiler bir yerde bıraktılar. Dedim böyle gezilmez. Dünyada Dominik olarak tahmin ettiğimiz, bildiğimizde ufacık bir yer değil. Kasabaya bırakmışlardı. Haklı çıktım. Bakın nereye geldik. Sonra uçağa atladık Sezer'le beraber. O şu an çekiyor. Karın tokluğuna çalıştırıyorum onu. Dedik ki Dominik'i artık yaşayalım. Punta Cana adında buranın Bodrum'una geldik. Deniz, kum, güneş, kültür, her şeyi görebileceğiniz bir coğrafya burası. Ama özellikle rengarenk denizi ve tropikal şu iklimiyle, palmiye ve kokonat ağaçlarıyla Karayiplerin en çok turist çeken yeri. İşte bugünkü bölümde sonuna kadar izlediğinizde buraya aşık olacaksınız. Çünkü burada ultra her şey dahil bir otelde kişi başı 100-125 dolara kalabiliyorsunuz. Yeme, içme, alkol, denize sıfır bir otelde kalıyoruz. En yoğun dönemde geldik ve 3000 TL civarında. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra muhtemelen Dominik Cumhuriyeti'ne hemen plan yapmaya başlayacaksınız. Hadi bakalım, dünya turumda Dominik ayağında sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Dominik gezisi olsun. Haydi gelin bakalım. Şimdi dostlar, Karayipler turumuzda harika yerler görmüştük. Amerika'dan başlayan yolculuğumuzda St. Virgin adalarına kadar gitmiştik. Buralar deniz, kum, güneşiyle bilinen kolonyal dönemin aslında keşfedilmesiyle beraber İspanyolların hüküm sürdüğü bir coğrafya demiştim. Burada ise deniz, kum, güneş için en çok tercih edilen Punta Cana bölgesini görüyorsunuz. Bizim kaldığımız otel bu. Burası da plajı. Ulan 3 gündür buradayız. Tanıştığımız bütün Dominikliler insanı sinir edercesine mutlu. Sonra biraz araştırma yaptık. Bütün plajlar ücretsiz. Çalışsalar bile, çalışmasalar bile umurlarında değil. Bir şekilde yaşayabiliyorlar ve sürekli adada yaşıyorlar. Hal böyle olunca siz de mutlu oluyorsunuz. Üstüne bir de bu var. Sonra geldik bu otelde dolaşırken bir şeyi fark ettik. Bir tek yabancı biziz. Yani Avrupa'dan daha çok bu gördüğünüz insanların büyük bir çoğunluğu Amerikalı çıktı. Bunların spring break mi neyi tatili var. Buraya gelip partiliyorlarmış. Üniversite mezunu bunlar. Bu göreceğiniz insanlar da onlar olacak. Bizim odamızdan itibaren size şöyle bir otel turu yaptırmak istiyorum. Çünkü bu sene gittiğim en ucuz otel tatili Dominik'te oldu. Hadi gelin. Harika bir deniz var. Fıstık gibi kumlar ve bu kumların hepsi resiflerin parçalanmasıyla oluşuyor. Deniz bulanık. Yani o cam gibi suyu görmüyorsunuz ama sıcak oldukça da. Şimdi buranın biz en iyi zamanında geldik. Kış mevsimi çok güzel oluyor. Böyle Nisan'a kadar falan. Sonbahar zamanları ve yazında bunaltıcı ve yağmurlu oluyormuş. O yüzden şanslıyız. Burada bir etkinlik var. Ne yapıyorlar kim bilir. Burada hem İspanyolca hem İngilizce konuşuyorlar anlatırken. Çünkü iki taraftan da turist var. Hem Latin Amerika'dan hem Amerika'dan. Patlıyor.
Gerçek yumurtaymış. İsraf ama ya. Burada böyle geçiyor zaman. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu sene de kış görmedik. Gel odanın olduğu yere doğru gidelim. Sonra burada biraz dolaşalım. İleride halkın yaşadığı yerlere gidelim. Bak hayat ne kadar iç içe görüyor musunuz? Adam arkamızda bak kıyafet satıyor mesela. Buralarda binlerce dolarlık otellerde kalabiliyorsunuz. Kimse kimseye karışmıyor. Bu adam gelip burada havlusunu atıp yüzebiliyor. Ben bir de bu arada son dönemlerde bu kadar çok kızı görmedim hiçbir yerde. Sen gördün mü? Meğer bu Spring Break'ten dolayıymış. Bütün Amerikalılar burada. O yüzden çok bir genç nüfus göreceksiniz. Gel. Bak odaya giderken size bir şey daha göstermek istiyorum. Dikkatimi çekti. Bak bunlar papağan Necati. Bunu yapmayın. Bunlara alet olmayın. Hayvanları kullanıyorlar böyle gariplerimiz sıcakta. Fotoğraf çektiriyorsunuz 10 dolara falan. Her zaman söylediğimiz şey lütfen çocuklarınıza da bunu öğretin. Para karşılığı hayvanları da hiçbir yerde kullanılmasına izin vermeyin. Alet de olmayın. Buralar çok güzel yerler. İnsan çok beğeniyor yani büyüleniyorsunuz. Aa tuttu. Ha elinde patladı. Kazanana ne verecekler? Kazanana ne veriyorlar bilmiyorum. Böyle bir etkinlik var. Şu an buradaki sıcak böyle alnımın üstünde sanki o yumurtayı pişiriyormuş gibi yani. Bıraksan pişer. O kadar sıcak var. Şöyle biraz gölgeden yürüyelim gel. Bir de denize girmeyince daha çok pişiyorsun. Life in Dominica good. Perfecto. Ben mutsuz bir tane çalışan görmedim. Sıcağın altında çalışıyor. Ve bu adam sıcakta en hani maaş olarak da en zor işlerden birini yapmasına rağmen. Mucho gusto hermano. Thank you. Muhtemelen şu an bir kaçak girmeye çalışıyor. Haber geldi. Bak şimdi. Ulan böyle birinin çekmesi ne güzelmiş ya. Vallahi Sezer sen benim kameraman ol. Yeme içme, yılın 6 ayı gezme garantili. Her şey dahil. Her şey dahil. Madem evlenemiyoruz bari beraber gezelim. Bundan sonra artık beraber yol arkadaşıyız Sezer'le. Şaka maka. Burası ana barlardan bir tanesi. Gel göstereyim. Bu arada Dominik'te çok iyi bir otel standartlarında kalıyoruz. Bu ülkenin iyi otellerinden biri ama çok düşük bize göre. Yani buranın 5 yıldızlısı bizim 3'e denk geliyordur. Yemekler kötü, içecekler kötü, hizmet kötü. Çünkü burası Dominik. Ha var. Daha iyileri pek tabii ki vardır ama hani buranın puanı olsun, yorumu olsun öyle bir yazılmıştı ki biz öyle beklentilerle gelmiştik ki Türkiye'nin yanından bile geçemez. Eğer bir gün buraya gelirseniz bunu bilerek gelin. Aklınızda bulunsun. Burası da beach barlarından bir tanesi. Böyle sınırsız ne isterseniz alabiliyorsunuz. Amerikalıların yaptığı tek bir şey var, içki içmek. Başka bir şey yapmıyor gençler. Gençlik bitmiş. Where are you guys from? Hi. Where am I from? Yeah. Maryland. USA. 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 Where are you from? Turkey, Istanbul. Oh. You guys are YouTuber. We're from Turkey. Yeah, we were just wondering, what are you guys celebrating here? Oh, spring break. Spring break. Oh. It's like halfway throughout. Yeah. Okay. So halfway throughout the semester in college, we have like a vacation to take like a break from like school and stuff. And where we go to school, it's really cold. Oh, So really? we come somewhere warm, and it's really fun. Why did you prefer Dominic? Why not somewhere else? Honestly, this was like a program that was offered to us through like our Greek life organization. Like we're in a sorority and they like offered us a whole package. So it was like cheap and it looked fun and our whole school is here. So we love Punta Cana. Is it your first day here? Yeah, our first full day. We got here yesterday, but today's like our first full day. Is everybody coming from the same Yeah, school? we all go to Penn State, which is like the school in Pennsylvania in America. How is it going so far? Good? So fun. Better than expected? Yeah. Is it better than expected? Yeah. We're having the best time. Enjoy it. Thank you. You are gonna love Dominica. Thank you. Yaşıyor abi. Milletin gençliği Spring Break'te üniversite tatilinde Dominik'e geliyor. Yorumu siz yapın. Biz üniversitede okurken hatırlıyorum. Ne Spring Break? Biz çalışmaya gidiyorduk Biz ya. gerçek Survivor'ı Dominik değil, Ankara'da, İstanbul'da yapıyorduk. Biz Survivor yaşıyorduk üniversite zamanlarında. Bir tepsiye menemen yaparsın, 5 kişi yersin. Hani ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Celal Bayar, Manisa. Manisa'dan mezunum, Celal Ben Bayar'dan. otostopla okula gidip geliyordum. Ya çok başka dünyalar. Hani adil değil hayat ya gerçekten. Beni kamyoncu alsın diye dua ediyordum. Adam Dominik'e gelmiş 21 yaşında. Düşünebiliyor musun aradaki farkı ya? Garibanın yüzü gülür mü? Bak şimdi düşünsene o çocuğun hayattaki keşfi yarışıyla sen ben aynı mıyız? Aynı yerden gelmiyoruz. Olmuyor değil mi? Aynı coğrafyanın insanı da değiliz. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsini geçeceğiz.
Biz hepsini geçeriz. Niye dersen biz mücadeleyi alttan Evet. alıyoruz. Ha, keşke almasaydık kardeşim. Ben de Kafam 21 rahat yaşında olsaydı, burada değil mi? olsaydım. 35'imde değil de 32'de değil de keşke 21'de biz de buralarda olsaydık, değil mi? O İnsan yüzden, özeniyor. o yüzden evet dünya adil değil ama Türkiye'deki şartlar çok kötü değil. Bence Türkiye'de herkes çok büyük bir depresyonun içinde ama inanın bana daha neler var. Ya Bunu da Dominik şükredin ya. diye söylemiyoruz. Aynen Şükrü hani burada Tabii ki daha iyisini hak tok ediyorsun karnına abi. yaşayın değil de ama buradaki Dominiklileri görünce de bir yandan Ben hep şunu şanslısın. düşünüyorum abi. Çok başarılı bir toplumuz gibi yerler. Yurt dışına gittiğimizde de çok iyi işler yapabiliyoruz. Yani nerelerde CEO'larımız, yatırımlarımız var. Ama mutsuzuz. Ya günün sonunda Türkiye'deki yaşayan insanlar mutsuz. Çok üzücü bu durum bu. İdeoloji bazen ekonomiden daha güçlüdür. Bizim Yenemiyoruz. İdeolojiyle yenemiyoruz Ben ekonomiyi. kesinlikle Bunlar öyle. yeniyor en azından. Evet. Ama bunlar da adada yaşıyor. Biraz o da var be. Ya o da var Mesela da. adam Bağcılar'da her gün çıkıyor bir tane biri ölüyor. İşte O da üzücü. haklı. O da Ama haklı. burada da bir sürü olay oluyor. Burada da bakın Tabii. başkente gidin. Arka mahallede her an soyulabilirsiniz. Burada Haiti'de iç savaş var. Buranın aynı adanın bölünmüş hali. Başka bir ülke. Biz oraya gitmeyeceğiz başımız belaya girmesin diye. Ama bunlar takmıyor. Sinirleri alınmış gibi. Ya ben dün garsonla laf yedim içki içerken. Niye acele ediyorsun ki dedi. Ama 20 dakika bekledim. Sezer kola istiyor. Kola gelmiyor. Ben almaya gidiyorum kolayı falan. Böyle bir rahatlık var. Doğru mu yanlış mı? Az önce bahsetti Deniz. Doğru kardeşim. Belki de böyle olmak İçkilerden, lazım. şeylerden bahsediyor. Arkadaşlar 5 para etmez. Ya bir et yedim ağzımdan et attım ilk kez ya. Ya kola içiyorum. Şey vardı ya BİM'deki kola. BİM'deki o o ne bile kola? değil ya. O daha iyiydi yani. O kadar kötü. Bunu Yanlış. bilerek gelin yani gerçekten biz... Ucuz ama pahalı. Ya ben havası için gelirim ama o şeyler çok pahalı. Otelde kalsam sırada o da 70 dolar, 80 dolar kişi başı. Biz ona 80 dolar vereceğimize 100 dolar buna her verelim şey dedik. dahil en azından Denize sıfır, pilav yeriz. pilav yeriz. Hadi gelin Hadi devam. devam edelim. Şimdi burası ana havuzlardan bir tanesi. İnsanlar buraya geldikleri zaman günün belli saatlerinde aktivite yapıyorlar. Köpük partisi mi Ben vardı? bachata öğrendim. Sezer dün bachata öğrenmiş köpük partisiyle. Ben evde video... Öğrendiklerimi gösterebilir miyim? Tabii ki hemen göster nasıl öğrendim. Ben evde video yapıyordum. Kardeşim bak. Evet, ne yapıyormuşum? Buradan bachata dersi veriyorum. Hadi göster. 1, 2, 3 tak. 1, 2, 3 tak. Hop. 1, 2, 3. Yılan Necmi derler. Bir ağdan yılan Necmi bizlerleydi. Hadi bakalım. İnşallah bunu kullanmak da nasip olur sana bu İnşallah. dans. Yapacağım. Ben kameramanlığa devam. Teoride iyi ama inşallah pratikte kullanacak. Hadi gelin devam. Verdiğimiz paraya bakınca hiçbir para değil bence burası. Karşılığında baktığımızda aldığımızda tabiat anlamında şahane. Müthiş. Bak burada ayrı bir havuz var. Burası da çok büyük havuzlardan bir tanesi. Şuraya bakar mısınız ya? Yani Maldivler gibi. Şu palmiye ağaçları, kokonat ağaçları, şuradaki bak palmiye yapraklarından yaptıkları bar, etrafın ambiyansı şahane, rüya gibi bir yer. Ve düşünsenize Türkiye'den uçağa atlarsanız Santo Domingo'ya gelebiliyorsunuz başkente. Oradan da burası 2 saat. Ama diyelim ki Karayipler'desiniz birçok yerden direkt Punta Cana'ya, bunların Miami'sine, Bodrum'una direkt uçuş bulabiliyorsunuz. 150 dolar, 200 dolar. İstersen buradan Kolombiya'ya da gidebilirsin. Böyle bir sürü de alternatif var. Şimdi ben bunların hepsinin detaylarını açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Çünkü benim bundan önceki Latin Amerika videolarımı izlemeden de buraların planını yapmayın. Şimdi neyi gösterelim? Odayı mı? Odayı. Hadi gel. Mekanımızın ünlü arkadaşlarından bir tanesi Coco'yleyiz. Coco de agua. Estamos aquí en Bávaro, Punta Cana, representando a nuestros amigos aquí. ¿De dónde were you from? Türkiye. De Turquía. Un fuerte aplauso para nuestros amigos de Turquía, representando Turquía aquí en Impresi Punta Cana. Los mejores clientes que nos han visitado de Turquía. Felicidades, muchas gracias, my bro. Amigo, playa party. Playa party. La mejor playa. Bu gece. De todo un poco. Un beso para bien. todos. Is gonna be muy bien. Muy bien, good, muy bien. Chicas. Chicas. Hay muchas chicas de todos los colores. Vengan todos. Lo esperamos aquí. Gracias. Gracias. Igual. See you. Çocuk bir şeyi anlatırken bile dans eder. Hayatı yaşar gibi yani. Böyle keyif alarak her şeyden bir şey yapıyorlar. Anı yaşıyorlar. İnanılmaz. Şimdi bu oteller böyle denize sıfır. Oda seçtik biz. Bunun kara olanları da vardı. Biz 100 dolar daha verdik. Hafta 4 gün için. Dedik ki bu saatten sonra biz mi düşünelim yani? Bravo reis. Yani İşte dedim bu. Sezer kardeşim dedim buralara kadar gelmiş. İyi yerde Yaşat yaşasın. beni kardeşim. Ama canını aldım var ya 3 video yaptıracağım karşılığında. Şimdi burada odamızı göstereceğiz size ama kara tarafları da var. Denize sıfır yerler de var. Çok büyük bir kompleks değil. Gelin görelim içeriği. Ama gerçekten hani
bina olarak bile eski bir yere girdiğini hissediyorsun. Yani lüks, o bizdeki o işte Antalya Belek'teki şeyleri beklemeyin. Bura Dominik sonuçta. Evet arkadaşlar, fukarahanemize hoş geldiniz. Birazcık dağınık olabilir. Oh ne kadar serin. Dışarısı yanıyordu ya. Burası bizim odamız. 2 ayrı yatak verdiler. Klima her şey var. Çok güzel. Serin bir şekilde yatabiliyoruz. Benim için burada en ilginç şey fiyat anlamında bu kadar uygun olmasına rağmen manzara kısmı. Yani dünyanın kaç yerinde denize sıfır böyle balkonundan çıktın 100 dolara ultra her şey dahil bir yerde kalıp şu manzarayı gördün. Çok zor abi. Çok zor. Çok Ben zor. bilmiyorum yani. Hele şu palmiyeleri bir arada bulacaksın da 3000 lira. Tabii. Hadi Tayland, Bali'de de bulursun böyle yerlerde. Bu kadar bir kompleks Bulamayabilirsin. 3000 TL. Yani çok gerçekten uygun. Ben bu videoyu tamamen sizlere hani haberiniz yoktur, dünyada neler kaçırıyor olabilirsiniz, haberdar olun diye paylaşıyorum. Böyle bir odamız var. Biz yerinde. Burada akşam takılıyoruz, çalışıyoruz. İnternet falan da iyi. Oteli gezmeye devam ederiz. Ben size Dominik'i de anlatırım da biz bu dünya turunu yaparken internet işini nasıl hallediyoruz? Sizlere bunu daha önceden anlattım. Biliyorsunuz artık gittiğimiz her ülkede sim kart almıyoruz. eSIM diye bir teknoloji var. 150'den fazla ülkede kullanabileceğim, bizim de kullandığımız marka olan eSIM.io bizim en çok kullandığımız eSIM teknolojisi, eSIM markası. Ve o kadar kolay bir şekilde çalışıyor ki arkadaşlar göstermek istiyorum. Mesela Amerika'daydık. Karayipleri gezdik, buraya geldik. Hiçbir tanesinde gidip de ya fiziki hat alayım dememize gerek kalmadı. Çünkü sadece tek bir uygulamayla bakın tıklıyorum. Neredeyiz şu anda? Biz Dominik'teyiz değil mi? Geliyorum. Kullandığım kadar ödeme yapıyorum. İstersem de böyle gigabyte kotalı paketleri var. Alabiliyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor? Ülkeden indiğiniz andan itibaren yeni bir sim kart almanıza gerek kalmıyor. Pasaporttu, evraktı, paraydı uğraşmıyorsunuz. Sadece tek bir kayıtlı siminizden, eSIM'in hücresel kısmından aktive ediyorsunuz ve eSIM.io uygulaması üzerinden bunların hepsini yönetebiliyorsunuz. Hatta kısa süreli bir kampanya da var şu anda. Hayal 2 kodunu kullanarak $2 hediyeli bir şekilde siz de hemen eSIM.io'yu kullanmaya başlayabilirsiniz. Detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Bundan sonra gittiğiniz her ülke için sim kart almanıza gerek kalmadan bütün bu internet işlerinizi eSIM.io üzerinden yapabilirsiniz. 150'den fazla ülkeden de rahatça bizim kullandığımız gibi siz de kullanabilirsiniz. Hadi gezmeye devam edelim. Şimdi bu otelin içerisinde çok güzel böyle yemek alanları yok. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten yemekler 5 para etmez. Hatta az önce Sezer kendi YouTube kanalında da bir video çekti. Böyle röportaj şeklinde. Yani insanların çoğu burada yemekleri beğenmemiş. Ne içecek ne yemek konusunda. Yine söylüyorum, videonun başına da demiştim, Dominik şartlarında diye. Şimdi bir sürü restoran var. İçeride fine dining konseptli restoranlar da var diyorlar. Hani bizim size Maldivler'de falan gösterdiklerimiz gibi. Ama yanından dahi geçemez. Bunlara rezervasyon yaptırıyorsunuz. Biz birkaç tanesini deneyimledik. Belki bu akşam bir tanesini daha deneyimleriz. İşte İtalyanı var, Japonu var, barbekücüsü var. Böyle ayrı ayrı önden bir yerinizi ayırtıyorsunuz. Japon nasıldı? Dün Japon restoranında yemek yedik. Yani Japonlar bunu duysalar restoranı kapattırırlar. O kadar kötüydü yani. Buradaki arkada 2-3 tane farklı ana yerde de böyle herkesin gidebildiği ortak öğle ve akşam yemekleri, kahvaltı yiyebileceğiniz yerler var. Bütün bunların içine fiyatlar yine söylüyorum dahil. Gerçekten bedava. Dominik pahalı bir ülke. O yüzden birazcık böyle dengelerseniz okey gibi ama ben bir daha buraya gelir miyim? Doğası için gelirim, otel için asla gelmem. Bir öğlen yemeğinde ne yiyoruz buralarda? Hadi gelin size bir göstereyim. Ya şu ağaçların olduğu, böyle palmiye ağaçlarının yapraklarıyla yapılmış binanın olduğu bir yer nasıl kötü çıkabilir ki? Tam böyle tropikal bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Burası da o ana restoranlardan bir tanesi. Hadi gelin bakalım. Open Sea'miş buranın adı. Al kardeşim, sen gel benim peşimden. Ulan dedim acaba daha girmeden kovulacağız mı? Hello, buenas. Çalışanlar çok tatlılar, güler yüzlü insanlar, hep Dominikliler. Şimdi Dominik Cumhuriyeti'ne girdiğiniz zaman böyle Afrika ve Avrupa karışımını görüyorsunuz. Çünkü buraya zamanında Christoph Kolomb geldiğinde Amerika'yı keşfettikten sonra Dominik'i merkez alıyor. Bu insanlar da işte o Afrika'dan özellikle getirilen kölelerin torunları. Bunu Santo Domingo bölümünde anlatacağım. Çünkü Karayipleri niye çok sevdi, neden ilk buraya geldi, neden buradan sonra kolonileşme dönemi başladı, o kısmı sonraki bölümlerde anlatacağım. Zaten az önce de Bir Hayalin Peşinde hesabımda takip edin. Bir sürü Reels ve Story'lerde paylaştım. Orada da anlık dünya turumu görebilirsiniz. Çünkü burada biraz kurgulanma ve yayınlama süreci geç gelebiliyor. Şimdi bildirimleri de açın. Çünkü o kısmı bir sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Bu daha bizim tatil kısmımız olacak.
Deniz, kum, güneş kısmı olacak. Gel Sezer. Where are you guys from? We switch right now. Talked before. We're from Texas. Remember? Ah yeah, I remember. Bunlar da So now Texas. you're the interviewer now? No, I'm just mostly making vlogs based on travel tips. He is interviewing mostly. Travel trips. Yeah. So But I got only one question. Did you like the food or not? no, No, right? no, Abi bak gördün mü? Amerikalı bile beğenmemiş bak. no. Thank you. Have you on though? Ya see you guys. Gördün mü? Amerikalı bile beğenmediyse sizin imkanınız yok. Olsun 100 dolar aç bu kadar yani. Burası ortak restoranlardan bir tanesi. Çok güzel böyle otantik bir tropikal havası yaratmışlar. Girdiğinizde hissediyorsunuz. Burası da yine bizdeki aynı mantık, açık mutfak. Ama şimdi biliyorum içimizde yeme içme konusunda biraz zorlanacak arkadaşlar var. Yağı beğenmezsiniz. Palmiye yağı kullanıyorlar her şeyde. Ya bir de abi pilavın içine domuz koymuş ya. Dünyanın bak domuzlu pilavı kaç yerde yedik Sezer diyor, sen söyle. Hiç yok. Böyle bir şey yok. Yanındaki barbecue ribs diyor. Bu da domuza benziyor. Burada vegan bir haşlama patates brokoli yapmış. Burada kalamar. Annem gile hep bundan yerdi. İsmini dahi karnabahar o kadar sevmiyorum. Bitmiş bile. Kalmamış. Şurada gel kardeşim. Hani en kötü aç mı kaldın? Salata malata yapabiliyorsun. Bak burada zeytin olsun, salatalık olsun, havuç olsun her şey var. Şurada peynir kısmı var. Öğlen niye peynir veriyorlar onu da anlamış değilim. Onun yerine bir tabak daha yemek koysana be kardeşim. Ulan şeyi özledim. Rick soslu falan var diye Şarm El Şeyh'teki. Tamam, mangal yiyorduk. Sezer de şu köfteden yedi. Allah'tan. Hastanelik oluyordu. Mesela bu ne? Ne bu? Yani ton balığı olacakmış, olamamış. Karayipler mutfağı dünyadaki en kötü mutfaklardan biridir. Ben buralardan ayrılırken 3 sene önceki dünya turunu yemin etmiştim. Bir daha gelirsem bilmem diye. Çünkü gerçekten kötüdür. Bunu bilerek gelin. Herhangi bir zevkleri ya da bilgileri yok bu konuda. Ya patakon yerler, patatese, muza benzeyen, onu kızartır, haşlar. Platan hiç sevmeyiz. Ne Sezer ne ben. Ya da haşlanmış siyah fasulye. Hadi o bir nevi yeniyor. Ben yiyorum da. Gerçekten kötü. Yani bu tek yiyeceğiniz şey deniz mahsulü. Bulursanız İtalyan mutfağı iyi oluyor. Fena değil. Allah'tan bak bu restoranda ekmek var. Birebir bizim oranın ekmeği. Arasan bulamazsın. Şurada makarna yapıyorlar. Spagettisinden farklı ne isterseniz var. Ama yine söylüyorum, ben sizi asıl akşam buranın fine dining restoranlarına götüreceğim. Orası bir tık daha iyi. Burada da yine Rus salatasına kadar yapmışlar. Burada pizzalar var. Şurada isterseniz et yapıyorlar. Böyle noodle yapmış. Dana mı domuz mu bilmiyorum, sormamız lazım. Dana oluyor bunlar genelde. Ben BİM'den alıp yaparım. Daha güzelini yerim ya. Evet. Bu ayıp ya. Pizzalar çok özensiz mesela. A101 BİM'deki o paket pizzaya benziyor. 5 yıldız. Bura bence 3 yıldız ya. Ama- İşte yıldız her ülkenin seviyesine göre Neyin değişebiliyor. yıldızı acaba? Dominik'in yıldızı bu. Burada makarna yapıyorlar hazır. Ya bundan daha ileri de var. Gecelik 300 dolar yerler de var. Hani paranız var oraya gidin. orada Biz güzel burayı yerler mi? ne videoyu beğeniyorsunuz, ne yorum yazıyorsunuz. Ondan sonra bu çocuklar ne yiyecek? Taş mı yiyeceğiz biz? O yüzden şimdi sizin bir saniyenizi alacak bir yorum ve beğeni, işte iyi seyahatler, afiyet olsun ya da bu dünya turuma dair yorumunuz ve beğeniniz ya da bildirimleri açmanız bizim bu meslekte çok değerli. Çünkü YouTube algoritması böyle çalışıyor. Aynı zamanda bunu yaparsanız da videolarımızdan haberdar olabileceğimiz için önünüze düşer ve dünya turumu satır satır böyle gittiğim her ülkeyi görürsünüz. Daha çok yere gideceğiz. Bu daha başlangıç. Yemek yapıyor kardeşim ızgarada. Is it esto carne or cerdo? Carne. Hayret dana. Balık var. Bir de güzel kokuyor Sezer. Şaşırabiliriz. O kadar umudum yok ki. Türk kez ağzından et Evet. çıktı yani. Et hayatımda hiç yemem demeyen Sezer bile bir eti attığını gördüm. Oteli de var ya, para verseler bu kadar gömemezdik. Burası da tatlı reyonu. Burada da istediklerinizi alabiliyorsunuz. Daha tatlı bile yemedik. Neyse hadi yemek yiyelim. Acıktık. Hadi. Dominik Cumhuriyeti'ne geldiğinizde en azından nasıl bir şeyler sizi bekliyor? Dışarıdaki yaşam, restoranlar vesaire onları haliyle göstereceğim. Ama bulunduğumuz bölge Dominik Cumhuriyeti'nin resortlar bölgesi, tatil beldesi olduğu için birçok yer böyle. Hani olur da bir gün ya biz Dominik'e geleceğiz, ne yapalım, nerelerde kalalım, nasıl plan yapalım derseniz diye ben zaten bu videoyu çekiyorum. Daha ne şehirler, ne köyler, ne Dominik'in 200'ünü göreceğiz. Şimdi yemek kısmını anlattıysak deneyimlemenin de zamanı geldi. Şöyle bir balık aldım. Allah'ım lütfen şaşırt. Bugün daha iyiydi be. Ben de şu danadan aldım. Ben aldım. Bakalım. Bence bu dana değil ama kuzuydu. Şöyle. Bu güzel. Bakalım. Ne yaptı? Otel yönetimi videoyu çekeceğimizi fark edip yemekleri mi değiştirdi?
Yine bir tadında bir şey var değil mi? Sonradan geliyor tadı. Neyse. Aç kalmayacağız artık. Ne yapalım? Buna da şükür. Yemeğimizi yedik. Hayret bugün biraz daha yemek yedi. Şaşırdım. Kamerayı gördükleri için herhalde birazcık jest yapmışlar. Kahve içiyoruz. Bunun içerisinde böyle küçük kafeler de var. Ben şu an Instagram'da paylaştıkça millet çıldırıyor. Bir şey söylemeyi unuttum çünkü burası vizesiz. Yani insanlar Dominik'in vizesiz olduğunu bilmiyorlarmış. Bir de fiyatı da görünce herhalde Türkiye'deki oteller çok pahalı olsa gerek inanamıyorlar. Ama size şu an tam nerede olduğumuzu ben göstermedim. Bakın biz dünyanın şu an Karayipler'de burasındayız. Dominik'in de tam ucundayız. Görüyor musunuz? Ya nereye kadar 10.000 kilometre var aramızda. Şurada da bir tane çizgiyi görüyor musunuz? Bak burası da Haiti kısmı. Ama en ilginç yanını göstereyim mi? İddia ediyorum %99'unuz bunu daha önce ne gördünüz, ne duydunuz, ne de biliyordunuz. Bak Turks and Caucasus diye bir yer var. Burası Türk ve Kafkaslar adaları demek biliyor musunuz? Zamanında Kafkaslardan gelen Türklerin kurduğu bu adalar topluluğu. Ve burası bir ülke. Birleşmiş Milletler'den tanınan bir ülke. Şimdi ben bunlara gidemeyeceğim bu dünya turunda. Param bitti. Param bittiği için belli bir yere kadar gidebiliyoruz. Bu adalara uçmak masraflı. Haiti'ye gitmek tehlikeli. Ve bu Hispania adası olarak geçen ana adanın ikiye bölünmüş yerinin biz Dominik tarafının ucundayız. Başkente de gitmek isteseydik buradan 2 saatte ulaşabilirdik. Bunları bilin ki ona göre Dominik planı yaparsınız. Şu ana kadar çok iyi gidiyor burası. Tarih anlamında size hiçbir şey göstermiyorum. Çünkü biz buraya deniz, kum, güneş tatili yapmaya geldik. Tarih kısmını başkentte göstereceğim. Burada dokunmamız gereken özellikle Christoph Kolomb'un buraya yapmış olduğu girişimler ve özellikle Karayipler bölgesindeki değişimle ilgili anlatacağım çok güzel videolar olacak. Çünkü burası öyle sıradan bir ülke gibi, yani aklımızda bizim Dominik, Acun'un memleketi gibi düşünüyoruz. Ama Karayiplerin en büyük ikinci ülkesi, en çok turist alan da birinci ülkesi burası. Bir Küba bu arada büyüklük olarak ama Küba'nın eski tadı yok turizm anlamında. Burası Hispanyol adası olarak geçiyor ve 11 milyon kişinin yaşadığı bir ada aslında, ülke. Cumhuriyetle yönetiliyor ve buradaki insanların büyük bir çoğunluğunu Melezler, Afrikalılar, işte Avrupalılar oluşturuyorlar. Ama sokağa birazdan çıktığımızda gerçek Dominik'in birazcık yüzünü göreceksiniz. Biz şu anda bir tatil köyünün içerisindeyiz. Sadece kısmen insanların iletişimlerinden, yüzlerinden bir şeyler anlayabiliriz ama sokaklar bambaşka. Özellikle Dominik Cumhuriyeti'ni tatil gibi düşünseniz de burada da çok tehlikeli yerler var. Son birkaç yıl içerisinde Haiti'den 2 milyondan fazla iç savaştan dolayı buraya kaçan insanlar var. Haiti öyle bir ülke ki hemen yanı başında düşünün. Aynı adada yaşıyor insanlar. Ya Amerika'ya kaçmaya çalışıyor insanlar ya buraya. Amerika'ya gidemeyenleri burası alıyor. 2-3 milyon kişiyi ve buraya adapte olamıyorlar. Bununla beraber Haiti dediğiniz ülkede de insanlara elektrik bile veremiyorlar. Sadece günün belli saatlerinde var. Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri, hatta Amerika Dışişleri Bakanlığı sitesinde gitmeyin uyarısı olan bir destinasyon. İçimden gitmek geliyor. Sonuçta orası benim 107 mi 108. ülkem mi ne olacak ama tek başıma gidemem. Sezer zaten gelmez. O plajlarda takılıyor daha çok. O yüzden şimdilik tehlikeye atasım yok canımı. Orayı es geçiyorum. Şimdi komşunuz bu kadar kötüyken siz nasıl bu kadar zengin olabilirsiniz? Genelde böyle olmuyor değil mi? Bir şekilde fakir ülkelerdekiler başka yere göç etmeye çalışıyorlar. Burası zengin bir ülke değil. Her ne kadar Latin Amerika ve Orta Amerika'nın 7. büyük ekonomisine sahip olsa da, Orta Amerika'da nüfusunun kadar turist ağırlayan tek ülke olsa da burası Dünya Yoksulluk Endeksinde 130. sırada. İnsanlar günde $10 yaşamaya çalışıyorlar tenekeden evlerde. O yüzden aslında biz şu anda buranın Paris'indeyiz. Yani gerçek Dominik böyle bir yer değil. Ben size onların nasıl bir yer olduğunu sonra anlatırım. Ama bu kısmı buranın Miami'si. Onu baştan yine söyleyeyim. Yani tatile gelinir mi? Gelinir. Direkt uçtuğunuzda, havalimanına geldiğinizde harika bir havalimanı, şahane alışveriş merkezleri sizi karşılıyor. Çok güzel yollar, caddeler, oteller. Ama yine söylüyorum, muhtemelen 3-4 bölüm çekeceğim. Gerçek Dominik böyle bir yer olmayacak. O yüzden yoksulluğun bu kadar hakim olduğu bir ülkede insanlar tatil bölgelerinde nasıl yaşam mücadelesi veriyorlar? Birazcık da buna değinmek istiyorum. Konuyu buraya bağlayacağım. Bir resort'un içerisinden sizi çıkartacağım. Plajları gezeceğiz ve arka mahallelerini gezeceğiz. Aslında birazcık Dominik'in ve buranın en lüks bölgesinin iki yüzünü, diğer yüzünü de görmenizi istiyorum. Hadi gelin. Hadi otelden çıkalım. Böyle havuzun kenarından şimdi plaj kısmına doğru yürüyüp bir anda size değişen ambiyansı göstereceğim. Ama şu rengi ne zaman görse insan mutlu oluyor. Şimdi gerçekten çok güzel yerler ama halkın da takıldığı yerler çok güzel. Birazdan göreceksiniz. Artık ayyaşlardan bıktım. See you guys.
Hadi devam. Artık yani alkolü öldürüyor çok. içip böyle dağılmak istiyorum bir nevi. Ama sonra diyorum ki ben dağıldığımda ertesi gün uyanamıyorum. Çok kötü. Onlar da uyanabiliyor. İşte biz ona yaş geçmesi diyoruz. Hadi gel. Şimdi buranın oteller bölgesindeyiz biz. Ve 30-40 kilometrelik bir plaj bölgesi böyle gidiyor. Her yere yayılmış bir şekilde. Çok şanslıyız. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu siyah yosunlar var ya, bu geldiğimiz dönemde yokmuş. Birazcık şans işiymiş ve deniz bildiğiniz full bu yosunlarla kaplı olabiliyormuş. Böyle olduğu için de bu renk cümbüşünü göremiyormuşsunuz. Kaynanam sevecek. Bu bulunduğumuz plajın ismi La Playa Bavaro. Punta Cana merkezinde kolonyal dönemden kalan izleri görebilirdik. Ama oraya gitmek istemiyoruz. Şehir görmek istemiyoruz. Çok da bir şey yokmuş. Zaten Google'a Türkçe buralarla ilgili bir şey yazdığınızda neredeyse hiçbir kaynak çıkmıyor. Yabancı kaynaklara da baktım. Onlarda da pek bir şey yok. En ünlü yeri bu 30 kilometrelik plajı. Bununla beraber bu plajın sol tarafında da national parklar, ulusal parklar var. Zipline falan yapabiliyorsun. Aynı zamanda scuba diving ve şnorkel dalışı yapabileceğin noktalar da var. Birazcık buraya geldiğinizde böyle bir hafta hem yatış hem keşif tatili yapabiliyorsunuz. Şimdi bu tatil köylerinin olduğu yerden yürüyerek halkın takıldığı bir mahalle bulduk. Oraya doğru ilerliyoruz. Sağımızda Maldivleri aratmayacak bir deniz, bembeyaz kumlar ve insanın mutlu olması için bence en güzel ağaçlardan biri olan kokonat ağaçları. Bakın mesela insanlar gelmişler, böyle havlularını atmışlar, plajda otelin önünde yatabiliyorlar. Hiç kimsenin de kimseye karıştığı yok. Böyle isterseniz otel kısmını da değerlendirebiliyorsunuz. Şöyle tekneleri görüyor musunuz? Bunların böyle kimisi gün içerisinde böyle saatlik dolaştırıyor etrafta. Kimi de böyle sabahtan alıp götürüyor. Ama ben size bunun en iyilerinden bir tanesini bir başka yerde göstereceğim. Onu ayrı bölümde izleyeceksiniz. Çok güzelmiş. Yani ben Dominik'in şu olayını bayıldım. Bazen şeyi hissediyorum ben de bir yere gittiğimde. Ulan keşke daha önceden gelseydim ya diyorum. Yani 107 ülke gezmişim ama yetmiyor, doymuyorsun. İnsan bence gezdikçe hani bir şeyin tadına varınca canın çeker ya. Haberin olmayan bir şey canın çekmez sonuçta. Bu da onun gibi, bu virüsü kaptıktan sonra bedenin hep bunu istiyor. Ama sanırım dünyanın en güzel virüsü. Umarım daha ileri sizlerin olur. Mesela siz nereyi görmemi isterdiniz? Sizin imkanınız olsa nereyi görmek isterdiniz? Yazsanıza yorumlara. Bakalım hangileri var benim gittiklerimden, gitmediklerimden. 100 küsür ülkenin YouTube'da videosu var. Merak ettiğiniz varsa zaten açıp izleyin. Onlar da hep böyle gezi rehberleri şeklinde. Geldik. Şöyle bakalım mekanlara. Dominik sahillerine indik. Az önce birkaç tane de Türk'le denk geldik. Buraların ne kadar aslında tehlikeli olduğunu, arkaya gidince bambaşka böyle 100 sene öncesine gittiğiniz diğerler olduğunu söylediler. Otelden sadece 200 metre yürüdük. Bir halk plajına geldik. Burada restoran var, kafe var, bar var sol tarafta. İnsanlar takılabiliyor. Buraya gelip kullanabiliyorsun. Şemsiyeni, şezlongunu bile at. En güzeli de bak saç yapıyorlar. Bunu 30 dolara falan yapıyorlarmış. Kaç? 50 dolar mı? Bana 50 dedi ama dün 25'e bulduk. 25'e 10 dolara yaparlar normalde. Böyle Afrika stili saç yapıyorlar. Ekleyerek de oluyor ama şimdi bunu günlerce yıkayamıyorsun. Kokuyor. Özel spreyi falan var. Evet. Benim saçlarım çok uzun olduğu için çok yaptırdım. Oradan biliyorum. Jamaikalı deniz derlerdi işte. Zamanında. Şöyle gidelim gel. Burada bak yerel abiler var. İnşaat yapıyorlar. Buranın da müteahhiti bu abilermiş. Keyif yapan Dominikliler. Her şey iç içe ya. Bakar mısın? Bak buradaki kafeye bak. Adamın merdiveni kum. Hey, how are you? Good? Can I take a look inside? Kanka merdivene bak. Çuvaldan merdiven yapmışlar. Deniz almasın diye. Burası da bir hediyelik eşya dükkanı. Onlar da bu renkleri kullanmayı çok seviyorlar. O yüzden böyle mavidir, turuncudur, işte pembedir, hepsini görebiliyorsun. How is it going? What's your name? Me? Yeah. King George Pop. King George Pub. Yeah. Where are you from? I'm from here. Here, Dominic. I'm Dominican and Haitian. And Haitian mix. Yeah, 50-50. 50-50. Bak mesela karışımıymış bu çocuk. So these are all handmade, right? Böyle çok güzel tablolar var, şapkalar var. Anısı olsun diye alabileceğiniz. Bak Yeah, Punta this is the Cana'nın. Punta Cana. These we are making your advertisement in YouTube. When they come here, they will have informations. Ah, okay. They make their bookings. Yeah. So, and then too, I got tour
Tour. Yeah, car rent, car for rent. O da I got kendini Airbnb. pasar. Yeah, I got everything. What do tourists do when they come to Punta Cana? What kind of activities they should do? It's more better the tour. Tour of, Saona. tour of what? Yeah, Saona. Island. Yeah, Saona Island, Santo Domingo, Catalina, Higüey, Burgi, Parasailing, and Higüey too. Something more. Diyor ki Yeah. kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyor. Thank you, muchas gracias. Şimdi adam gitti dedi 2'dir. Bana dedi burada bir şey içiyorlar o kötü sigaradan. Dünyanın dört bir yanından takipçi kız. This is me. Follow, okay? Instagram. Got 1 million. Yes, I have 1 million 1 point followers. Thank you very much. Have a nice day. You too. Thank you. Teşekkürler 1.1 milyon olmuşuz. Vay be. Bir gün diyecekler ki Deniz sen Fethiye'den kalkacaksın, dünyayı gezeceksin. 1 milyon Instagram'da, 500 bin küsür takipçin YouTube'da olacak. 100 küsür her şeyi geçtim takipçiyi de. 100 küsür ülke göreceksin. İstediğin zaman istediğin ülkeye gidebiliyor olacaksın. İnanın bir hayal gibi geliyor bazen. O yüzden ismini bir hayalin peşinde koymuştum işte. Allah'ım şükürler olsun gerçek oldu. Dominica. Yes. You are living here, Punta Cana? Yes. What do you do here? What's your job? Tourism? I want to No español? What? What do you do in here? Tourist or you are living here? Your casa here? Yeah, Friusa. How is life in Dominica? What? todo. No video, no. Kocam arıyor dedi o bir şey dedi. Mi nombre? Yeah. Deniz. Okay. Nombre? Maciel. Marcel. You? Janiris. Janiris. You? Jerry. Gary. Your babies. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Bu kadar çok gülen insan gördün mü şu koca sahilde? Vallahi yerliler daha mutlu turistlerden. Çok ilginç. Bak işte ne demiştim? Binlerce dolarlık oteller her yerde ve halk burada. Gelmiş sandalyeyi masaya atmış. Böyle olması lazım zaten. Plajlar insanların, halkın olmalı. Ayrımı nasıl yapıyorlar? Şu bilekliklerle yapıyorlar. Otellere giremiyorsun. Ama aynı zamanda turistler de var bak Sezer. Burası neymiş ki bak. Bir kafe. Gel bir bakalım. Bak çocuk saçını yaptırıyor şurada. Böyle bir mekan. Bira içiyorlar, ıstakoz yiyorlar. Yine denize sıfır bir ortam. Ve çok rahatlar. Mesela Meksika gibi ülkelerde sigara içemiyorsunuz. Ama Dominik'te her şeyi her yerde içiyorlar. Burası bir deniz mahsulleri restoranı. Ve şey çalıyor. Hemen ambiyans değişti. Latin müzikleri. Hemen kımıl kımıl oluyorsun. Yaşamayı seviyorum ya. Ben Latin Amerika'yı seviyorum her şeye rağmen. Hareketli, yaşayan bir ülke. Coğrafya. Şimdi böyle sahilde dolaşmaya devam ettik. Ayağıma bir şey takıldı. Evet. Leo. Ortama bakın. Evet Leo. Nasılsın? How are you? Good? No, bien? sí, gracias a Dios todo bien. Todo bien. So you're from Dominica? Yes, yes. De República Dominicana. Everything is comfortable here? No entendí. Çocuğu buraya gömmüşler. Gül oynaya takılıyorlar. Burası daha çok dediğim gibi bakın yerel insanların takıldığı bir plajdı, çok güzel. Kötü bir yer yok ki, her yer fıstık gibi vallahi burada. Dominik'te çok ilginç manzaralar görebiliyorsunuz ama her şeye rağmen gördüğünüz her şeyde bir detay ve güzellik var. Şöyle yürümeye devam edelim. Arka tarafta bunların mahallesi vardı. Gel Sezer kardeşim. Ben bu ülkeyi çok sevdim. Çok güzel ülke. Baksana oteller, moteller hepsi bitti. Masaj yapıyorlarmış sol tarafta. Tur şirketleri var. Bakayım şu tur şirketi nereye götürüyormuş. Gel bakayım. Hi, todo bien? Hey, mi amigo, qué bien. Yep. Sí. Abi de bilmiyor. Turu düzenlediği yeri bulamadı. Ben Gracias, semana. here, around here. Oğlum çok şey var burada yapacak baksana. Yap bitmez ki. Thank you, muchas gracias. Bende de bir rahatlık başladı ya. Ben de yavaşlamaya başladım. Onların böyle sakinliği, umursamazlığı, yavaş hareketleri beni de etkilemeye başladı. Devam. Oh, the interview. Yine söylüyorum. Hayvanları para kazanmak için kullanan hiç kimseyi desteklemeyin lütfen. Devam.
Bakın şimdi size şu ana kadar Dominik'in lüks kısmını gösterdim. Ama sadece bir sokak sonra değişen hayatların izlerini şimdi göstereceğim hazırsanız. Böylesine güzel denizin olduğu yerden bir anda böyle bir sokağa çıkıyorsunuz ve hemen şehrin, mahallenin karakteri değişmeye başlıyor. Çoğu yerde yol dahi yok doğru düzgün. Böyle her yerde sokak köpekleri var. Orta Amerika'da bu kadar çok köpeği en son nerede gördüm hatırlamıyorum bu arada. Dikkatimi çekti. Şöyle yürüyelim bakalım ne varmış bu mahalle kısmında. Bir anda bakın insanların böyle tek katlı evlerle böyle derme çatma bir şekilde yaşadığını görebilirsiniz. Yani çöp konusunda temizlenmiş hali bu. Temizlenmemiş yerleri düşünmek bile istemiyorum. Bak otelden çıkınca Dominik nasıl değişecek bir anda. Vallahi insan ister istemez biraz tırsıyor. Yalan söylemeyeyim. Yani bu Dominik'te mesela olayların olduğunu da biliyoruz daha önceden. Özellikle bu arka mahallelere gitmeyin diye uyarıların da çok olduğunu biliyoruz. Ama burası turizm bölgesi. Bir şey olacağını sanmıyorum. Sonuçta bir de gündüz. Kaybedecek neyimiz var ki ya Sezer? En kötü bir canımız var, boş ver. Zaten yeterince yaşadın. Ama Dominik'te de ölmezsin değil mi? Bari düzgün bir yerde. Vallahi en azından ülkemizde ölelim ya. Taşımayla falan Uğraşma. Ya rezil olmayalım. Bir şey olmaz. Olmaz mı? Hiç sanmıyorum ya. Burası gayet güvenli bir yere benziyor. İlla bir başımıza belayı vurduracaksın. Evet, Şuraya bak. belaya gidiyoruz gibi ama dur bakalım. Kanalizasyon kokuyor. Bizden Vallahi başka hiç billahi turist yok. Yok. Şu an en saçma insan grubu biziz şu anda. Niye böyle bir şey yapıyoruz diye sorarsanız sizler için arkadaşlar. Görün diye hani her güzelliğin bir arka planı da var ya, bizim ülkede de mesela dikerler güzel binaları, arka taraf gecekondudur. Burası da öyle. Ön tarafta Ama burada çok iç içe. cennet var, burada cehennem var. 50 metre yani 50 metrede 100 sene öncesine gidiyorsun. Onu hissettiriyorlar sana bir ve hani ben Latin Amerika'da El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Costa Rica, aynen elimden çalmasınlar değil mi? Tekrar vururlar. Bunların hepsini gezmiş birisi olarak söyleyeyim. Şu ana kadar yine burası iyi. He, Orta Amerika'nın en iyisine dahi gitmem. Bu fikrim hala değişmedi. Ben de hep derim, eğer gezgin değilseniz Gelmeyin. sakın uğramayın buraya. Aramam bile yani. Maksimum Meksika'ya gidin. Meksika maksimum. Hani görece yani bir El Salvador'a da gitmiş bir arkadaşınız olarak ya da işte söyleyeyim Honduras'a. Burada hiç onu daha hissetmedim. Dominik cennet ya şu Tabii, ana kadar. iyi yani o konuda. Otelden çıkmazsanız hiçbir şey olmaz. Ama buranın da sıkıntısı neymiş? Neymiş? Bu ülkede güvenlik kamerası yok. Ha, olan olur zaten. Olan Geri olur. kalan yalan olur yani. Yani sen diyor eşeğe sağlam kasa bağlayacaksın. Pek de aradığını bulamazsın kaybedersen diyorlar. Bir sürü forumda bunu yazmışlar. O yüzden biz eşeğe sağlam kaza bağlayamadık. Bir şekilde kervan yola dizilir gidiyoruz. Baksana hiç turist yok. Böyle takılıyoruz. Bir tane teyze geçti şimdi. Ha, ilk defa o da. Baksana arka taraflarda böyle çöpler her yerde. Hatta birkaç tane belgeselde görmüştüm. Yani o kadar kıymet bilmezlermiş ki birçok yerde çöp adaları oluşurmuş ülkenin farklı plajlarında. Çünkü eğitim konusunda eksikler. Ülke gariban, yoksul bir ülke. O yüzden geri dönüşüm ve doğayı koruma konusunda zayıfmış. Tabii bunu birazcık daha gezdikçe, gözlemledikçe sizlere daha net aktarırım. Şöyle bir tane yerel mekan var. Ne satıyormuş burada? Yerel bar. Aynı zamanda market. Hello. Böyle bir yer. Baksana. Hiç gelişmemiş. Is it restaurant or market? Like bar? Like bar? Forbaro. Bar. Ha. Bye bye. Thank you. Burada böyle içkilerini alıyorlar. Şurada takılıyorlar içerek. Böyle daha ucuz oluyor. Bu benim gittiğim 100 küsürüncü ülkeyle ilgili size bir tane özette bulunayım. Deniz sen olsan nereye bize git derdin diyorsanız ben mesela Arjantin'i çok beğendim. Yeme içme, zenginlik yani o kültürel miras anlamında çok iyi. Çünkü Avrupa'nın bir özeti gibi orası gelişmişlik anlamında. Latin karmaşasını görmüyorsun. Ama yine Latinler. Peru'yu görürdüm. Machu Picchu'yu. Bunun da videosu var, izleyin. Başka nereye gördüm? Kolombiya. Harika bir ülke ama çok dikkatli olmanız lazım. Örnek veriyorum. Küba, zamanda yolculuk yapabilirsiniz ama pandemiden sonra biraz yavaşlamış insanların eğlencesi. Şimdi ben bu kadar dünyayı geziyorum. 15 yılımı verdim. Blogum bir hayalin peşinde.com'da binlerce sayfa yazdım. Herhalde bu zamana kadar yüz binlerce insan benim yazılarım ve önerilerimle, Instagram ve YouTube'daki içeriklerimle dünyayı gezmiştir.
Ama artık gerçek anlamda gezmek istiyorsanız ve daha kolay olsun diyorsanız yeni kurduğumuz platform Beni de Gezdirin'i takip edin. Orada bizim hazırladığımız kartlar var. Bir kahve parasına satıyoruz. Koca arkada yazılım ekibi var. Dünya girişiminde bulunduk. Aldığınızda da o kartı gidin nereye istiyorsanız gezin. Mesela Phuket'e mi gideceksin? Beni de gezdirin.com'dan ya da uygulamamızdan hem iOS hem Android'de var. Giriyorsun, kartı satın al diyorsun. Sağ tarafta bir kullanıcı bilgilerinde girerken böyle kredi kartını alabileceğin bir sistem. E-mailinde hesabını oluşturuyorsun. Sonra e-mailine bildirim geliyor. O hesabı kurarken açtığın şifrenle de hesabına giriyorsun. Kartların bölümünde, panonun içerisinde de hangi kartı satın almışsan tıklayıp bizim bütün o şehir ya da ülkeye dair yazılarımız gezi yazısı olarak ve 20 küsür 30 küsür dakika boyunca o şehri ve ülkeyi anlattığımız videomuzu izliyorsun. Bu zamana kadar binlerce indirme, 40 binden fazla Instagram'a takipçi bu kadar kısa sürede boşa olmadı. Çünkü bu bizim işimiz. Yani nasıl ki bir yere bir işin erbabına gidip danışıyorsunuz ve karşılığında bir şey alıyorsunuz yani üstad deriz. Biz de bu işin üstadı oluyoruz. Ben hayatımı artık buna adadım. O yüzden bu seyahatlerimden bir şeyler almak istiyorsanız, öğrenmek, Deniz biz de gezmek istiyoruz diyorsanız gidin benidegezdirin.com'dan ne istiyorsanız şehir ya da ülkeyi seçin, siz de gezin. Detayları açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Gezmek isterseniz her şeyi yazdık. İster bakarsınız, ister bakmazsınız. Karar sizin. Şurada bir tane market var. Hadi gelin bir de Dominik'te böyle bir yerde market nasılmış onu görelim. Bakın burada da böyle ulaşımları tuktuklarla yapıyorlar. Aynı Hindistan'daki gibi. Şu Mercato'da market demek. Bir süper market buradaki. Direkt içerisi böyle baharat kokuyor sanki. Şuraya bak, aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Burada ithal makarnalar var. Vallahi İtalya'dan. Buna kadar getirmişler. Artık kapitalizm dünyanın her yerinde gerçekten var. Zeytinlere kadar var bakın. Şurada konserve ürünler var. Şurada peynirler, sosisler, salamlar, tavuklar, etler. Şu son 5 yılda gördüğüm net bir şey var. Artık dünyanın her yerinde her şey var. Neredeyse %99'unda. Yeter ki bu olsun. Kapitalizm bir şekilde ulaşacağı yeri buluyor abi. Eskidenmiş o yoktu moktular. Artık var yani. Afrika'nın bir köyüne gidiyorsun kola var ya orada. İnanılmaz yani. Bak burası mesela meyve sebze reyonu. Böyle dilimlenmiş karpuzlar, üzümler ki bu coğrafyada üzüm bayağı pahalıdır. Portakallar, elmalar ki elma da pahalıdır. Domatesler. Şurada yeşillikler ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bak burası mesela cips reyonu. Tanıdık bir marka söyleyeyim size. Lace'ler var 289. Bunların parası $1 50-60 falan. 4-5 dolar. Hola, how are you? Good. How much is $1 now at the moment in Dominica? $1 here in Dominican Republic? Yeah, 60 peso, right? Yes. So one package of Lace is around $3-4, right? Yes. More or less. Just that one. Ah, the small one. $4. Almost. Yeah. Is it expensive? It's expensive, kind of. Little expensive. Little expensive. Here, It's touristic. Yes, That's for why. touristic. But in the normal, no, not that much expensive. In the Jumbo small. supermarket is 170 pesos, and here supermarket Yeah. 30%. Yeah. More I got it. Thank you very much. You Have a are nice day. You are from here? Yes, from Dominican. And you? Turkey. Turkey. Yeah. Do you know anything about Turkey? No. No. Istanbul? No. No at all. Anyways, thank What you. is your name? Your name? Name. Name, Nombre. yes. Dennis. Dennis. Yeah. You? Where? 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 Yes. You? Luis. Luis. Yeah. What? And YouTube? Yeah, for YouTube. It's What my. is the name YouTube? Do you have YouTube channel? Yes. Siz daha abone olup bildirimleri açmayın. Bak Dominik'ten millet abone oldu. 500,000. Yeah. Yeah. Thank you. Welcome. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you. Bye bye. Dominican Republic, eh? ¿Qué lo que? Guagua. Dale like. Yeah, dale Like this. like, suscríbete, YouTube channel. YouTube. Que lo que. ¿Qué lo que? Guagua. Thank you brother. Have a nice day. Welcome, sir. See you. Bir çalışan bu kadar mutlu olabilir mi ya? İnsanın canını sıkacak derecede mutlular. Görüyorsunuz değil mi? Bunu söylüyorum işte. Suratı asık bir tane insan görmedim daha. İnanılmaz. Hanımlar beyler gündüz Dominik'i gezdik güzelce. Plajlarına doyduk.
deniz, kum, güneş keyfini kısmen de olsa yaptık. Akşam oldu, ne yapacağız? Ne yiyeceğiz buralarda, yaban ellerde? O 10 bin kilometre ötelerde. Şimdi Allah'ım lütfen artık hani dualarımızı, sesimizi duysun. Yani gerçek anlamda fantastik bir yemek yemedik şu otelde şu ana kadar. Bir yerde rezervasyon yaptırdık. Akşam On The Grill adında burada bir restoran var. Fine dining diyorlar sözde. Şimdi onu deneyimlemeye gidiyoruz. Ya ama akşamın da bir başka güzel değil mi ya sizce de? Düşünsene şurada. Hello. Bunlar Brezilyalıydı. Şili Brezilyalı. Artık baktığımızda anlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ambiyans var. Düşünsene şu an buraya sevgilinle geldin. Yukarıda bir ay ışığı. Burada şahane bir palmiye, kokonat ağaçları. Okyanusun kenarında Karayipler'desin. Hadi gel Sezer kardeşim. Allah kahretsin yine Gerçekten mahallelere döndük. yine gel ikimiz gidelim yine romantik akşam yemeği. Vallahi artık ya sen yemen birini bulalım da onu da gezelim. Böyle çekilmiyor. Bu kadar güzel yerlere gidiyoruz. 2 saat. Tabii ki şaka yapıyoruz. Biz çok Ya iyi bir iki şaka arkadaşız. yapıyoruz, çok iyi Ciddiye arkadaşız da almayın yani. kardeşim, yani bir Yeter artık mı? yeter galiba. Aynen. Dedik ve sizleri akşam yemeği yiyeceğimiz yere getirdik. Hadi gelin bakalım buranın akşam yemeği inşallah güzel çıkar. Ya bak mangalda bir şey yapsın. Yemin ederim her şeye razıyım. Yani mangalda domatese bile ya. Gerçekten yapamıyorlar. Her şeyde palmiye yağı sıkınca lezzeti bozuluyor. Kömür tadı gidiyor. İsmi de bu. On The Grill. Kanka ıstakoz yersen ekstra $100 ödüyorsun. Karides 40, ahtapot $40. Salmon, somon da $55. Bunlar ekstraymış. İyi paralar. Biz kişi başı burada $125 kalıyoruz. Düşün yani bir yemeğe de $100 verebilirsin. Bakalım nasıl çıkacak. ¿Cuántas personas? Dos. Yes. ¿Qué es una cámara? Çeroski yasakmış kamera. İlk Ah, yo defa. quiero una foto con esa cámara. Mira, el teléfono es. No problem var. Just solo on the table. Hadi gidelim Çeroski. Vamos. O da gülüyor ki. Aslında umurunda değil, yalandan işte. Abi Latinler kadar sıcakkanlı bir toplum yok ya gerçekten. Do you have WhatsApp? WhatsApp'tan bana at diyor. Çalışan sen misin ben miyim anlamadım. Yeah, I'm a YouTuber. Oh, ¿y cómo se llama el canal? Kanal Turko. I will send you kanal. No Wi-Fi. Okay, he will send you the link. Okay. İşi bıraktı, kendi fotoğrafını çektirdi, takılıyor gülerek. Kimsenin ne hesap verdiği var ne bir şey. Burada öyle ki barda çalışıyorlar ya mesela. Alıyor eline tekirayı, bir şat atıyor çalışanlar. Böyle ben rahat ülke görmedim. İnanılmaz. Nasıl çıkmışız? Vallahi yakıştınız. Koyayım ha. Instagram'a bir hayalin peşinden. Yeni yengem Çeroskili. Allah Allah. En son buradan evleneceğim göreceğim. Gerçekten süper ülke. Hadi yemek yiyelim. Bakın böyle menüyü aldığınızda en yukarıya hep buralarda önce parayla satılanları koyuyorlar. Sonra da aşağıda böyle 4-5 farklı ne yiyecekseniz alternatiflerle koyuyorlar. Ne yiyeceğiz Sezer? Kokusunu özledik. Böyle bir ortamımız var. Okyanusun kenarındayız. Oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Düşünsene mesela mekana giriyorsun. Ben şey düşünüyorum hani çekim yasak. falan. Evet. Meğersem fotoğrafı Benim fotoğrafımı çek diyor. WhatsApp'ını verdi lan. Yazdı direkt fotoğrafı atayım diye. Çok ilginç. Buraya gel, bir ay kal. Samimiyetten ölürsün. Bir de sinirlerin varsa kalmaz. Sen de bırakıyorsun. Biz 4 günde alıştık buna. Hadi yemek söyleyelim de şu günün yorgunluğunu güzel bir atalım. Anam şu an görüp böyle videoları kuzum yine aç kaldın oralarda da. Olsun. Her şeye rağmen yaşamak, anlatmak, tecrübe etmek, bu zorlukların yanında da dünyaya gezerken ki bu çok kolay aslında yani bizim yaşadığımız keyifli. Gerçekten güzel görünüyor. Tek istediğim lezzetli olması. Hadi bakalım. Günün en güzel anı olsun. Şöyle burada biraz ortayı pişirtmeniz gerekiyor. Çünkü genel olarak çok çiğ bırakabiliyorlar genel anlamda Orta Amerika ülkelerinde. Vallahi çok iyi. Bir dakika. Ya madem böyle yapabiliyorsunuz, niye yapmadınız be kardeşim? Bu kadar yeteneğimiz var. Arkada bir dünya açık büfe ürünler de var ama o kadar sevmedik ki birçok şeye sos koyuyorlar. Tercih dahi etmedik. Bu günün bu otelde yediğimiz en iyi yemekti. Ki biz burada İtalyan restoranına gittik, Japon'a gittik. Bu en iyisi. Afiyet olsun. Mashed potato gibi böyle bake etmiş, pişirmiş. Bu da güzel ya. Kesin bu akşam çok güzel olacak. Daha eğlenmeye gideceğiz. Şimdi bir yemeği yiyelim, enerjiyi alalım. Sonra devam.
Dostlar dün gece biz normalde dışarıya çıkacaktık. Burada gece kulüpleri de var. Ama artık o kadar içimizden gelmiyor ve düzenli yaşıyoruz ki böyle kulübe gidersek ertesi gün mahvoluyor. Kulübe gidersek alkollü ortamlar oluyor, gece uzuyor vesaire derken dedik biz plaja takılalım. Bir baktık plajda festival, bir etkinlik gibi bir şey yapıyorlar. Meğer burada dün akşam parti varmış. Böyle sahilde takıldık. Ay ışığı vardı. Ağaçların altında çok güzel bir ambiyans yaşadık. Şimdi çantamızı hazırladık. Erkenden kalktık. Başka bir yere gidiyoruz. Bir sonraki bölümde Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel adalarından bir tanesinde. Aynı zamanda da buranın güzel bir bölgesine sizleri götüreceğim. Yine söylediğim gibi güzel yorumlarınızı bekliyorum. Dominik'ten, dünya turundan ne görmek isterseniz onları da yazabilirsiniz soru olarak. Beğenirseniz de beni bu yolculuğumda desteklemiş olursunuz. Sadece eliniz bir tuşa gidecek, hepsi o kadar. Instagram'da da her şeyi paylaşacağım. Detaylı olarak bütün gezimin açıklamasını yine açıklama bölümünde bırakacağım. Oradan bakarsınız. Buraya gelmek isteyenlere umarım güzel bir video olmuştur. Böyle tesislerde kalabilir, vize almadan Dominik'i keşfedebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Dominik'te görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.